Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videomda doğal taş bileklik yapacağız. Bu yaptıklarımdan ben size birkaçını göstereyim. Bu ametist taşı. Şifalı taşlar kullandım çoğunlukla. Bunları lastik misineye nasıl dizdim? Hangi malzemeleri kullanacağız? Hangi malzemeler daha kaliteli? Bu ürünlerimi Deniz Ülkü Tasarım Instagram hesabımda ya da Trendyol'da bulabileceksiniz yakında. Ben ne yapıyorsam sizlere de tarif ediyorum arkadaşlar. Size bir fikir olabilecek bir video, püf noktaları içeren bir video olacak. Bakın bu rodonit taşı. Bunda çok fazla bir sallantı kullanmadım. Sallantıyı sade kullandım. Bu sedef. Burada püskül ve detaylar kullandım. Şimdi birlikte yapalım. Strong marka lastik misina kullanıyorum. Strong markanın 1 milimetre olan lastik misinasını kullanıyorum. 1 milimetre oldukça sağlam oluyor. Boncuk olarak bunları seçtim. Rengarenk bir bileklik olsun videomda. Bu şekilde de bir süsleme aparatı kullanacağım. İstediğim bilek ölçüsüne aparatı da hesaba kattığım zaman geldi. Boncukları dizdikten sonra düğüm atabilmemiz için 8 santim kadar mesafe bırakıyorum. 8 santim, 10 santim. Misinayı idareli kullanmanın şekli budur. Ve aparatı takıyorum. Çeşitli düğüm yöntemleri var. Mesela şu şekilde örgüde kullanılan, kıvrılarak yapılan ama bu iki ucu birden kullanılan düğümler sağlam olmuyor arkadaşlar. İsterseniz 20 tane düğüm atın. Ben 15 yıldır takı yapıyorum. En sağlam bulduğum düğüm yöntemini size göstereceğim. Biraz çekiyorum. Bu şekilde klasik ama iki ucu birden kullanarak düğüm atıyorum. Bu düğüm. İki uç bir arada olacak. Yani yan yana bu şekilde düğümler atmıyorum bu bilekliklerde özellikle. Çünkü bu bileklikler kullanırken esneme yapacak. Benim bilekler biraz ince mesela. Biraz kalın bir bilek olduğu zaman esneme yapacak. Sağlam olması çok önemli. Bu şekilde ben 2-3 düğüm üst üste atıyorum. Bu ikinci. Bu da üçüncü ve böyle çekerek yapıyorum bunu. 3 düğüm attıktan sonra keseceğim. Ve ucunu yakacağım. Ucunu yakarken dikkat etmem gerekiyor. Düğüme değdirmeden yapmam lazım. Sadece uçlarında bir bombe oluşturması yeterli. Bakın böyle bombe oluşturuyorum ki yakarak. Daha sonra bu misina zamanla kaydığı zaman o bombelerden düğüm çözülmesin. Çok tatlı oldu renkleri. Renklendirilmiş sedef taşı kullandım bu sefer. Şimdi birlikte süslemesini yapalım. Renklerine göre püskül yapıyorum arkadaşlar. Püskülü nasıl yaptığımı da size anlatayım. Bence bu bileklik için pembe renk uygun. Pembe, normal dikiş ipliği. Tek bir püskül lazımsa bu yöntemi kullanıyorum. Linkini videomun açıklamasına eklediğim seri yani çok sayıda püskül yapma yöntemi olan videomu da açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi sadece tek püskül yapacağım. İstediğimiz boyuta göre sarıyorum. Takı malzemelerin satan mağazalarda püskül bulunuyor. İsterseniz hazır alabilirsiniz fakat böyle her istediğiniz rengi bulamayabiliyorsunuz. O yüzden ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Bence bu kadar yeterli. Püskülün kalınlığı. Bu şekilde çıkarıyorum. Aynı ipten 2 kat kullanacağım şu anda. Buradan bağlıyorum. Yine 2-3 düğüm attım sağlam olsun diye.
Yine aynı ipten bir de şu şekilde bağlayacağım. Sıkıca sardıktan sonra yine 2-3 düğüm atıyorum. Boyunu da istediğim kadar ayarladıktan sonra kesiyorum. İşte tek kullanımlık tek bir püskül. Mağaza dolaşıp renk aramaya gerek yok. Bu püskülü bu aparata takacağım şimdi. Bunun için sarı çivi tel kullanacağım. Bükük uçlu bir sarı çivi telim var. Bunun ucunu biraz büyüteceğim. Püskülün içinden geçip saracak şekilde büyütüyorum. Püskülün ortasından geçiriyorum. Ve kapatıyorum. Buraya da minik bir boncuk ekleyeyim. Çok tatlı oldu. Şimdi bu aparata takmak için halka kullanmadan burayı 1 santim kadar mesafede kesiyorum. Bu arada tel kıvırmayı da öğretmiş oluyorum. Bu şekilde yuvarlak oluşturarak kıvırıyorum. Ve bunu aparatıma geçiriyorum. Mesela buraya da bir boncuk sallandırabilirim. İsterseniz böyle de kalabilir. Çok tatlı oldu. Ama bir boncuk da buraya sallandırmak istedim ben. İçinde kullandığım boncuklardan olabilir mesela. Bunun için çivi tel kullanacağım. Toplu iğne başı gibi olan çivi tellerden. Yine 1 santim kadar telde mesafe bırakıyorum. Kesiyorum. Kıvırıyorum. Bunu da sanki bir zincirle eklesem daha hoş olacak gibi. Minik bir zincir parçası lazım bana. Metal rengimiz sarı olduğu için sarı bir zincir parçası. Yan keskiyle kestim. Bu şekilde daha kolay oluyor. 2 sarı halka lazım bunun için bana. Halkanın ucunu bu şekilde açıyorum. Kapalı. Önce boncuk, sonra zincir ve halkayı kapatıyorum. Aralık bırakmadan kapatıyorum ki çıkma dökülme olmasın. Ve diğer halkayı da diğer uca. Bakın çok tatlı oldu. Çok sevimli oldu. Bu yüzümün videosunu da açıklamaya atarım. Bu arada bileğimde bir de bahar çiçekli bilekliğim var. Sonraki videomda da bunun tarifini bulabilirsiniz. Elimde doğal taş var. Neler yapabilirim? Ya da işte bu doğal taşların şifasına inanıyorsanız, bunları şık bir şekilde üzerimde nasıl taşıyabilirim diye düşünüyorsanız, siz de böyle çeşit çeşit bileklikler yapabilirsiniz ve bu doğal taşların şifasını üzerinizde sürekli taşıyabilirsiniz. Eğer kanalımı incelerseniz cevaplamadığım tek bir yorum olmadığını göreceksiniz. Tarif etmemi istediğiniz modeller varsa öneri olarak yazabilirsiniz ya da sorularınızı da sorabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum sizi arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olursanız birçok takı, tasarım, ev dekorasyonları ve çeşitli alanlarda el sanatları, tarif videolarımı takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın ve takipte kalın arkadaşlar.